bebek tedavisinde PRP'nin yeri nedir? Neden yaptırılmalı? Hem bu kadar pahalı hem de bu kadar eziyetli bir şey mi diye soracağım. PRP sonrası 200 civarı hastamız kendiliğinden gebe kalmış durumda. Çağla kanalının izleyicilerine, abonelerine nasıl bir buradan müjde vereceğiz? Dilerseniz onu verelim. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatte beni izliyorsanız YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünün kıymetli bir konuğu var. Profesör Doktor Bülent Tıraş hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Aslında bugün hem önemli bir konudan bahsedeceğiz hem de sizlere, bence çocuk sahibi olmak isteyenlere çok güzel müjdeler vereceğiz diye düşünüyorum. Türkiye'de çocuk sahibi olma sorunu yaşayan yaklaşık 2 milyon çift var ve çevre, aile baskısı ve ekonomik nedenlerle yılda sadece 42 bin çift çocuk hayalini gerçekleştirebiliyor. İşte bu hayaller gerçeğe dönüşsün diye hocamızın gerçekten hepimizin gözlerini parlatan bir projesi var. Mucizelere İnanın projesi. İsterseniz önce ondan biraz bahsedelim. Tabii. Yani biz aslında şunu yapmak istiyoruz. Hiçbir çift, çocuk sahibi olamayan hiçbir çift ümitsizliğe kapılmasın ve bu yolda çabalarını devam ettirsinler diye arzu ediyoruz. Bunun için de isteğimiz acaba bu işe başlarken bu hayallerini nasıl gerçekleştirebilirler? Evet. Bu konuda bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. Çok Sizlerin de desteğiyle. Biz de gerçekten, yani ben zaten çocuk doğurmanın, bir çocuk dünyaya getirmenin normal yollarla bile olsa mucize olduğuna inananlardanım. Ve eminim benim de çevremde, çünkü tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olan bir sürü aile var. O olabilmenin, aile olabilmenin, tüp bebek yollarıyla mutluluğunu, mucizesini yaşamak gerçekten çok kıymetli ve çok önemli. Tam böyle umutlarının gerçekten yok olduğu dönemlerde, işte aile baskısı, az önce söylediğim gibi belki de ekonomik sebeplerle birlikte bu işe girişemeyen ama hayalinde hep bir aile, bir bütün aile olmayı, bir çocuk sahibi olmayı isteyen aileler için bence bu çok ama çok özel ve güzel bir fırsat. Öncelikle kendi adıma da sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi biz bugün Çağla kanalının izleyicilerine, abonelerine nasıl bir buradan müjde vereceğiz? Dilerseniz onu verelim. Sonra aşağıya bir form bırakacağız. Bu formla ilgili tüm detayları da içeride dolduracaksınız ve sonrasında hocamıza doğru yola çıkacak. Hocamız onları değerlendirecek ve kaç kişi hocam? 3 tane biz Aile seçeceğiz. izleyicimize ya da aileye acaba nasıl bu konuda destek verebiliriz? Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Ay, çok güzel. Onu işte sizlerle birlikte duyurmak istiyoruz. Amacımız tabii bu sizin de söylediğiniz gibi bu ümitsiz çiftlerimize Evet. bu konuda yardımcı olmak Çok güzel. ve onları da bebek sahibi yapmak. Ve sonuçları da bu 3 şanslı kişiyi de hocamızın kanallarını takip ederek haberdar olabilirsiniz. En çok isteyenin hayali gerçekleşsin istiyorum ve diliyorum ve haberlerinizi bekliyoruz hocam. İnşallah bir gün onların anne olduğunu, baba olduğunu, bir aile olduğunu gördüğümüz günleri de buradan izleyenlerimize yansıtma fırsatımız olur diyelim. İnşallah. Ama asıl konumuza gelelim dilerseniz. Son günlerde tüp bebek tedavisinde özellikle PRP'yi biz kadınlar çok çok iyi biliyoruz ama tüp bebek tedavisinde PRP'nin yeri nedir? Yani şimdi çok enteresan bir konu oldu. Biliyorsunuz sizinle yaptığımız programlarda da hep bahsettik PRP'den. Fakat PRP aslında biz belki dünyada ikinci büyük merkeziz bunu uygulayan. Ama giderek bütün dünyaya yayılmaya başladı. Özellikle bizim işte 311 erken menopozdaki kadının sonuçlarını, PRP sonrası gebelik sonuçlarını açıklayan bir yayınımız yayınlandıktan sonra şimdi bu dünya çapında bir ses getirdi. Ses getirdi ve ilgi artmaya evet, başladı. çok ilginç çünkü aslında PRP'yi Ovarian Rejuvenation, İngilizcesi Rejuvenation, yenilenme, geçtiğimiz günlerde ABD'den bir hocamızla, Türk hocamızla sohbet ediyorduk. Şimdi ABD'de New York civarında Ovarian Rejuvenation merkezi açılmış. Yani yumurtalık
Gençleştirme, yenileme merkezi açılmış. Şimdi bunlar tabii çok hoşumuza gidiyor. Çünkü önce olmak tabii ki çok çok önemli. evet, evet. Yani sizin mesela birlikte yaptığımız yayınlarda biz size söylüyorduk işte bir hastamız gebe kaldı, iki hastamız PRP'den sonra işte 5 hastamız öyle gebe kaldı diye, falan derken şimdi mesela PRP sonrası 200 civarı hastamız kendiliğinden gebe kalmış durumda. Gebe kalıyor. Tüp bebek sonrası kendiliğinden gebe kalan çok hastalar var. Ama Ve giderek yaygınlaşıyor, yayınlar artıyor. Ve dünyada mesela en son çıkan bir tane yayında işte Japonya'da yine sizinle birlikte yaptığımız yayınlarda bahsettiğimiz IVA yöntemi, in vitro aktivasyon yönteminin bulucusu Profesör Kawamura Japonya'dan şimdi PRP ile ilgili bir yazı yazdı ve orada bir tabloda bizim yayını gösterdi. En büyük sayı 311 kadınla bizim yayına ait. Diğer bütün şeyler 1 kişi, 4 kişi, 5 kişi, en büyüğü 38 kişi. Yani sonuçta hani gerçekten PRP ülkemizde de çok tartışıldı. Nasıl peki gerçekten bu şansı arttırıyor? Yani birazcık daha böyle detaylı ve daha anlaşılır aslında anlayabilecekleri bir dilde anlatabilirsek. Yani yumurta gençleştirme mi? Yumurta yenileme mi? Uyuyan yumurtaları uyandırma mı? Neler? Aslında söylediğiniz son şey. Yani sonuçta kadınların yumurtalığında bir takım yumurtalar faaliyete geçemiyor. Yumurtalık bunları bir şekilde faaliyete geçiremiyor. Uyuyor mu diyoruz biz Uyuyor. bunlara? Uyuyor ve uyarılamıyor, aktive olamıyor. Şimdi siz bunları acaba nasıl aktif hale geçirirsiniz? Şimdi aslında bu vücudumuzun her yerinde var. Bununla ilgili çalışmalar da var. Çok. Ama şimdi konu şu, siz yumurtalıkta uyuyan ve hiçbir zaman kullanılamayacak ve uyuduğu yerde ölecek yumurtaları siz aslında bir şekilde sisteme katıyorsunuz. Evet. Ve bir şekilde sistemde bunların kullanılmasını sağlıyorsunuz. Ha bu yumurtalar size bebek yapabilir veyahut da sizi gençleştirebilir. Çünkü bu yumurtalar aynı zamanda hormon salgılıyorlar. Yani östrojen hormonu salgılıyorlar. Ve zaten o östrojen hormonu bittiği zaman biz de menopoza giriyoruz gibi bir durum var. Öyle. Sonuçta şimdi yumurtalar eğer gençleşirse ve bu sisteme katılabilirlerse o zaman iyi tane bunların faydası olacak bize. Çok güzel haberler gerçekten. Çok umut verici haberler aslında. Birazcık genetik taramanın öneminden bahsedelim istiyorum. Genetik tarama tüp bebek tedavisinde hangi çiftleri özellikle öneriyorsunuz? Neden yaptırılmalı? Şimdi biz genetik taramayı özellikle şu çiftlere öneriyoruz. Daha önce belli sayıda tüp bebek yaptırmış, 2 veya daha fazla ve başarısız olmuş çiftlere. Çünkü acaba verilen embriyolar doğru embriyolar mıydı, değil miydi? Bunu bilmiyoruz. Ya da genetik bir bozukluk var mıydı embriyolarda, yok muydu? Bunu bilmiyoruz bu çiftlere. Düşük yapan özellikle kadınlara, yani 2 veya daha fazla düşük yapmış sebebini kadınlara. bilmediğiniz için mi? Evet, sebebini bilemediğiniz. Zaten durumlarda aslında çoğu düşüğün sebebini tam olarak belirlemek imkansız. Yani bir de bize gelen çiftler bazen şöyle bir talepte bulunuyorlar. Efendim işte bizim düşük sebebimizi bulun, işte bunu tedavi edelim. En kolay şey de işte kan pıhtılaşması. Herkes kan pıhtılaşması testi sebebiyle, istiyor. Efendim sizin kan pıhtılaşmanız var falan. Şimdi bizim ülkemizde zaten toplumun %30'unda kan pıhtılaşması var. Sokakta yürüyen 3 kadından birinde kan pıhtılaşması var. Ama bu kadar düşük var mı tekrarlayan? Bu kadar düşük yok. Şimdi o zaman demek ki sebep bu değil. Acaba embriyolarda bir genetik problem mi var? Ya da rahimde bir problem mi var? Ya da bağışıklık sisteminde mi bir problem var? Şimdi demek ki ikincisi tekrarlayan düşükler. Üçüncüsü kadın yaşının 37'nin üzerinde olması. Çünkü kadınlarda yaşla beraber yumurtaların
hem sayısı hem kalitesi azalmaya başlıyor. Kalite Bu azalmaya kaçınılmaz bir son aslında değil mi? Sonuçta bir şekilde yavaş yavaş veya hızlı bir şekilde azalarak yok oluyor, yumurtalar bitiyor. Ama belli bir yaş sınırı var ki o yaştan sonrası artık olasılıkları da azaltıyor. Aynen öyle. İşte bizim aslında yani bilimin yapmaya çalıştığı şey acaba kadınlarda bu kodlanmış genetik tablo değiştirilebilir mi? Yani PRP ile işte kök hücreyle ya da başka yeni tedavilerle, şimdi bunun üzerinde ilaç çalışmaları da var. Yani mTORC aktivitesi diye bir şey var. Mesela bu da yumurtalık içi sinyallerden bir tanesi. Bunun üzerinde çalışmalar var. Dolayısıyla acaba biz bu kadınların yumurtalıklarına kodlanmış genetik problemi diyelim artık günümüz için buna problem diyebiliriz. Evet. Acaba bunu değiştirebilir miyiz? Bunu bir nebze de olsa kadınların lehine düzeltebilir miyiz? Fakat enteresan olan da düzeltebiliyoruz gibi gözüküyor. Şimdi bizim geçtiğimiz günlerde çok enteresan 48 yaşında bir hastamız PRP ile gebe kaldı. Ve şu anda da onu takip eden doktordan hani kalp atışlarının görüntüleri duyuldu şu anda, her şey yolunda gidiyor. Evet, inşallah hani doğurur tabii. İnşallah. Ama şimdi tabii 48 yaş gerçekten çok bizim ekstrem, için uç bir yaş. Yani biz hani 43-44'lere geçmişte inanırken işte PRP'den sonra hep sizinle yaptığımız programlarda bahsettik. 46'ya kadar gebelerimiz vardı. Bir tane sonra 47 oldu, 48 oldu. Yani bu iş nereye kadar gidiyor şu anda bilemiyoruz yeni diyorsunuz. tedaviler nasıl bunu düzeltir bilemiyoruz. Peki hocam, yani genelde şöyle bir şey konuşuluyor. Tüp bebek tedavisinin çok pahalı olduğu. Tamam, herkes çocuk sahibi olmak isteyebilir ama herkesin ekonomik durumu buna müsait değildir. Ve aynı zamanda çok meşakkatli, zor bir süreç olduğu konuşuluyor bu tedavinin. Yapılan ilaçların insanları çok kilo aldığı, çok şişirdiği vesaire gibi bir sürü şeyler diyoruz. Tabii gerçekten çocuk sahibi olmak isteyen elini taşın altına koyuyor tabii ki. Ama gerçekten konuşulduğu gibi mi? Hem bu kadar pahalı hem de bu kadar eziyetli bir şey mi diye soracağım. Ya aslında baktığınız zaman dünya koşullarına ülkemizdeki tüp bebek tedavileri aslında pahalı değil. Dünyaya göre diyorsunuz. Yani Avrupa'ya göre, ABD'ye göre pahalı değil. Yani aslında neyle kıyasladığınıza bağlı. Ama tabii ülkemiz koşullarındaki hani gelir düzeyine, ekonomik koşullara baktığınızda tabii ki tüp bebek tedavisi ucuz bir pahalı tedavi değil. Görünebilir. Gerçekte ama herhangi bir Avrupa ülkesinde çok daha pahalı Oluyor. Peki süreç nasıl? Süreç aslında kısaldı ve giderek daha kolaylaşıyor. Çünkü geçmişte tüp bebek tedavisi yaklaşık 1 ay, 1,5 ay kadar sürerken enjeksiyonlarla, şimdi artık bizim kısa protokol adını verdiğimiz protokollerle kadının adetinin 2. 3. günü başlayıp toplamda 15 gün içinde biten bir tedavi haline geliyor. O söyledikleri bir aşırı kilo aldırma, aşırı şişirme vesaire falan filan yaşanıyor mu? Bir miktar belki kilo almaktan ziyade vücutta su tutma. Ödem diyebiliriz belki. Ödem diyebiliriz. Bunu yapabilir ama bunların hepsini verirsiniz. Bir de geçici. Geçici, gerçek anlamda bir kilo alma söz konusu değil. Bir de tabii en çok sorulan sorulardan biri, size demin bahsettiniz. Size zarar verir mi bu tedavi? Yani kullanılan ilaçlar kanser yapar mı? Ya da başka bir hastalığa neden olur mu? Şimdi bugün tüp bebek tedavileri, yani ilaçlı tüp bebek tedavilerinin yapılmasının 40. senesi. Yani 1981 senesinde ilk defa ABD'de Norfolk, Virginia'da ilaçlı tüp. İlk tüp bebek 1978, 81'e kadar ilaçsız yapılıyor. 81'den sonra ilaçlı tedaviler başlıyor. Şimdi 40 senedir hani bunun, şimdi yumurtalıkları uyarıyorsunuz. Acaba yumurtalık kanseri yapar mısınız? Ya da yükselen hormonlar memeye zarar verir mi? Meme kanseri yapar mısınız? Var mı elimizde bilgiler hocam konuyla ilgili? Var ama yaptığını gösteren hiçbir veri yok. Yok, anladım. Dolayısıyla yani bugün tüp bebek tedavilerinin
emniyetli bir tedavi olduğunu Söyleyebilirim. rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii söylemiş olduğunuz ufak tefek Şeyler şikayetler, mutlaka işte vardır. şişmeler, tabii enjeksiyon var. Sonuçta. Bunun da hapını çıkarma yolunda çalışmalar var. Belki ileride hiç enjeksiyon olan sadece Olmadan hapla da bu olabilecek iş bakalım. bitecek. Yani biz sonuçta burada aslında bu sosyal sorumluluk projesinde şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz işte tüp bebek sahibi olmak isteyenlerle onlara yardım etmek isteyenleri bir platformda birleştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Başvurular için aşağıya size form bıraktığımızı söylemiştim. İnşallah 3 aile diyelim Evet. ki hayallerine kavuşabilecek. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Hem böyle güzel bir haber verdik hem de birazcık daha bilgilendik tüp bebek konusunda. Ağzınıza sağlık. Ben size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir projeye destek olduğunuz için sağ Hocam olun. biz teşekkür ediyoruz. Videomuzu eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınızı aşağı bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.